İran yeni Cumhurbaşkanı'nı seçti. Mesut Pezeşkian. İtiraf etmek gerekirse ben de dahil yerli yabancı İran çalışan birçok isim sürecin en başından beri Muhammed Bagher Kalibaf'ın seçimleri rahatlıkla alacağını bekliyordu. Hatta Kalibaf'ın kendisi bile bu konforla süreç boyunca oldukça telaşsız ve sakin bir tavır içindeydi. Ancak seçim sonuçları hiç de öyle olmadı. İkinci tura giden seçimlerde Pezeşkian sandıktan birinci çıkarken muhafazakar rakibi Said Celil ikinci oldu. Bu videoda biraz bu süreçten ve Mesut Pezeşkian'dan bahsedeceğiz. İçeriye geçmeden önce sizler de bu videoyu beğenir, kanala abone olur ve bildirimler açarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hadi şimdi gelin Türklük kimliğine yaptığı vurguyla ülkemizde de meşhur olan bu ismi biraz daha yakından tanıyalım. GZT 10 başlıyor. Mesut Pezeşkian 29 Eylül 1954 tarihinde İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinde bulunan Mahabat'ta dünyaya geldi. Yani yakında 70 yaşına gelecek. Parçanın yanı sıra Türkçe'ye de Kürtçe'ye de oldukça hakim. Türkçe ya da Azerbaycan Türkçesi ana dili. Kendisi bir doktor, soyadın anlamı da bu zaten. Pezeşk kelimesi Farsça'da doktor, hekim anlamına gelir. Sondaki yan eki ise bir soyada geldiğinde çok kabaca tercüme edersem doktorluğu, doktorla ilgili olanı ya da doktordan gelen anlamına gelir. Farsça'da bu tür soyadlar duyduğumuzda genellikle ailenin geçmişte doktorluk mesleğiyle bir bağlantısı olduğunu bilirsiniz. Muhtemelen ailenin ataları arasında doktorlar bulunur. Konuya dönersek Pezeşkian da soyadı gibi bir doktor ve kalp cerrahı. Urmiye Tarım Meslek Lisesi'nde gıda endüstrisi alanında diplomasını aldı. 1972 yılında askerlik hizmeti için Zabul'a gönderildi ve burada tıbba ilgi duymaya başladı. Askerlik hizmetinin ardından 1974 yılında doğa bilimleri alanında ikinci bir diploma aldı ve 1975 yılında Tebriz Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimine başladı. 1980 yılında tıp eğitimini tamamladıktan sonra İran-Irak Savaşı sırasında hem doktor hem de asker olarak hizmet etti. Savaş süresince tıbbi ekiplerin cepheye gönderilmesinden sorumluydu ve aynı zamanda savaş alanında aktif olarak çalıştı. 1992 yılında kalp cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı ve Tebriz Şehit Medeni Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 1995 yılında bu hastanenin başhekimine atandı. Mesut Pezeşkian 1993-1999 yılları arasında mezun olduğu Tebriz Tıp Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Bu dönemde tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerini geliştirmesi konusunda önemli projeler imza attı. Rektörlüğü sırasında üniversitedeki eğitim kalitesini yükseltmek için çeşitli yenilikler yaptı ve tıp fakültesinin araştırma kapasitesini arttırdı. Pezeşkian özellikle kalp cerrahisi alanında uzmanlaşmış ve bu alandaki deneyimlerini üniversitedeki öğrencilerle paylaşmış bir isim. Ayrıca sağlık hizmetlerinin kırsal bölgelere yayılmasını teşvik eden programlar başlatmıştır ki bunun bugün Cumhurbaşkanı olmasına giden yol açan bir faaliyeti olduğunu belirteyim. Zira muhafazakar adaylara oy veren kırsal kesim Pezeşkian'ı o günlerden tanıyor. Onun o günlerde ve sonraki siyasi hayatında kırsala yönelik yaptığı yatırımlar seçmenin oy davranışına ciddi etki etti. Pezeşkian'ın rektörlük dönemi onun ilerleyen yıllarda Sağlık Bakanı olarak görev yapmasının temelini oluşturdu ve sağlık politikaları konusunda geniş bir bilgi ve deneyim kazanmasını sağladı. Mesut Pezeşkian, Muhammed Hatemi döneminde 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde birçok önemli sağlık reformu gerçekleştirdi. Bunlardan belki de en önemlisi az önce de bahsettiğim üzere sağlık hizmetlerinin ülkenin kırsal bölgelerine yayılması ve herkesin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için başlattığı çeşitli projelerdir. Özellikle kırsal bölgelerdeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve sağlık personeli sayısının arttırılması konularına önem verdi. Bunun yanında bu dönemde ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve dağıtımı konusunda önemli adımlar atıldı. Pezeşkian yerli üretimi teşvik ederek ilaçların daha erişilebilir hale gelmesini sağladı. Ayrıca tıbbi malzeme ilaçların dağıtımında şeffaflığı artırmak için yeni düzenlemeler getirdi. Pezeşkian halk sağlığına büyük önem verdi ve önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için programlar başlattı. Özellikle aşılama kampanyaları ve halk sağlığı eğitimi konularında önemli projeler yürüttü. Bu sayede çeşitli bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında başarılı oldu. Keza sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık sigortası sisteminin iyileştirilmesi Pezeşkian'ın öncelikleri arasındaydı. Bu dönemde sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi ve daha fazla insanın sağlık sigortasından yararlanabilmesi için reformlar yapıldı. Ayrıca sağlık harcamaların finansmanında sürdürülebilirlik sağlanması için çeşitli stratejiler geliştirildi. Pezeşkian tıp eğitimi ve sağlık alanındaki araştırmaların geliştirilmesi için de önemli adımlar attı. Tıp fakültelerinin kapasitelerinin artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık alanında araştırmaların teşvik edilmesi için çeşitli projeler yürütüldü. Bu sayede sağlık personelinin nitelikleri ve bilgi düzeyleri artırıldı. Mesut Pezeşkian'ın Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği bu reformlar İran sağlık sisteminin iyileştirilmesinde önemli katkılar sağladı ve onu Cumhurbaşkanı yaptı. Elbette Pezeşkian'ın sadece bakanlığı döneminde yaptığı işler Cumhurbaşkanı yapmadı. Pezeşkian'ın siyasi hayatı bakanlığından itibaren geçen 25 senede birçok aşamadan geçti. Mesut Pezeşkian'ın Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı 2001-2005 yıllarından sonraki siyasi hayatı İran'ın siyaset sahnesinde önemli bir rol oynadığı çeşitli pozisyonlarla devam etti. Pezeşkian Sağlık Bakanlığı'ndaki görevinden sonra da siyasi kariyerine ara vermedi. İran'ın reformist kanadında etkili bir figür olmaya devam etti. Bakanlık döneminden sonra Pezeşkian 2008 yılında Tebriz, Azerşehir ve Oskur seçim bölgeleri milletvekili olarak İslami Şura Meclisi'ne milletvekili olarak seçildi.
seçildi. Bu görevinde sağlık politikaları, eğitim reformları ve ekonomik gelişim konularında aktif olarak çalıştı. 2016-2020 yılları arasında İran Meclisi'nin 1. Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi. Bu pozisyonda meclis içindeki reformist ve ılımlı grupların sesini duyurmasına yardımcı olduğu ve çeşitli yasaların çıkarılmasına önemli rol oynadı. Pezeşkian reformist hareketin güçlü bir destekçisi olarak İran'da daha özgür ve adil bir toplum yaratma çabalarını sürdürdü. Bu dönemde ifade özgürlüğü, insan hakları ve hükümet şeffaflığı gibi konularda aktif olarak çalıştı. Ayrıca İran'ın uluslararası ilişkilerde daha yapıcı ve işbirlikçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savundu ve bu doğrultuda çeşitli diplomatik çabaları destekledi. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. Ancak adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. Buna rağmen Pezeşkian siyasi faaliyetlerini sürdürmekte ve reformist hareketin öncülerinden biri olarak tanınmaktadır. Mesut Pezeşkian geçmişte Cumhurbaşkanlığı için adaylık girişimlerinde bulundu. İlk olarak 2013 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Ancak adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edildi. Bu süreçte reformist hareketin güçlü bir destekçisi olarak bilinen Pezeşkian, seçim kampanyasında ekonomik reformlar, sosyal adalet ve ifade özgürlüğü gibi konulara odaklanmıştı. 2021 yılında tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olan Pezeşkian, yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. Bu dönemde de benzer şekilde ekonomik kalkınma, sağlık ve eğitim reformları ile internet sansürünün kaldırılması gibi reformist politikaları savunmuştu. Adaylık süreci boyunca halkın geniş kesimlerinin desteğini aldı. Ancak resmi onay alamadığı için seçimlerde yarışamadı. Zaten 2024 seçimlerinde Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasına şaşırılmasının bir sebebi de bu vetolar. Mesut Pezeşkian, İran'da reformist ve toplumsal adalet yanlısı bir politikacı olarak bilinir. Siyasi görüşleri geniş kapsamlı, sosyal ve ekonomik reformları destekleyen, ifade özgürlüğünü savunan ve uluslararası ilişkilerde işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimseyen bir perspektife dayanıyor. Pezeşkian, İran'daki reform hareketinin güçlü bir destekçisi ve siyasi özgürlüklerin genişletilmesi, ifade özgürlüğünün artırılması ve yolsuzlukla mücadele gibi konuları savunuyor. Bu bağlamda hükümetin şeffaflığı ve hesap verilebilirliği konusunda da önemli adımlar atılması gerektiğini dile getiren bir isim. Ekonomik alanda Pezeşkian, yoksullukla mücadele, işsizliğin azaltılması ve ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini savunuyor. Ekonomik kalkınma ve refahın artırılması için kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini ifade etmekte. Özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak için politikalar geliştirilmesini önemseyen bir tutum içinde. Bu kapsamda sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, eğitime fırsat eşitliğinin sağlanması ve sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanır. Pezeşkian, internet sansürünün kaldırılması ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini savunuyor. İran'daki birçok reformist politikacı gibi Pezeşkian da internetin özgür ve sansürsüz bir bilgi ve iletişim aracı olarak kullanılmasını destekliyor. Bu konudaki görüşlerini sıkça dile getirir ve internet sansürünün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeker. Uluslararası ilişkilerde Pezeşkian, İran'ın daha yapıcı ve işbirlikçi bir rol oynaması gerektiğine inanıyor. Batı ile olan ilişkilerin düzeltilmesi ve ekonomik ambargoların kaldırılması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini savunuyor. Pezeşkian, İran'ın uluslararası alanda daha aktif ve yapıcı bir politika izlemesi gerektiğini vurgular ve bu doğrultuda adımlar atılmasını destekler. Gelelim ülkemizde Pezeşkian'ın en çok konuşulan yönüne. Pezeşkian Pantürkizmi. Öncelikle belirteyim. Pezeşkian bir Türk ve kimliğini açıkça vurguluyor. Ancak ülkemizdekinden farklı olarak İran'da Türklük, Türkçe ve Pantürkizm bambaşka bağlamlar oturan kavramlar. Türk denildiğinde orada bizim Azerbaycan Türkleri aklına gelir. Türkçe denildiğinde ise Azerbaycan Türkçesi anlaşılır. Bizim konuştuğumuz Türkçe İranlılar için İstanbulidir. Türklük İran kimliğinde çok merkezde bir yerde. Türkler ise İranlılık kimliğiyle sanılanın aksine o kadar da sorunlu değiller. Pezeşkian bağlamında ise Pezeşkian'ı Pantürkist olarak görmek doğru değil. Zaten öyle olsa bırakın Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Cumhurbaşkanlığı seçimi için onay almayı, İran'da doktorluk dahi yapamaz, muhtemelen ülkeyi terk etmek zorunda kalırdı. Bu sebeple Pezeşkian özelinde değil ama genel olarak bu konuda bir parantez açmak istiyorum. Ülkemizde İran'daki Türklere karşı biraz romantik bir bakış açısı olduğunu düşüncesindeyim. GZT bünyesinde bu konuda bir video hazırladık. Sebeplerini orada detaylı bir şekilde açıkladım. Burada da bir iki cümleyle özetleyecek olursam, İran kimliği, İran devleti içindeki onlarca etnik grup için bir üst kimliktir ve İran Türklerinin çok büyük bir kısmı bu üst İranlılık kimliğine sahip çıkmaktadır. İsfahan'daki Ali Kapı'yı biz yaptık derler. Şah İsmail'e, Şah Tahmasp'a övünürler. Kacarlar Türktü derler. Keza ilim havzalarında çok sayıda Türk molla vardır. Tebriz Meşrutiyet devriminde çok önemli bir rol oynamış, İran tarihin tam merkezindeki bir şehirdir vesaire. Bu liste uzar gider. Özetle İranlı Türklerin İran'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak gibi bir dertleri olmasından öte bir kısmının İslam Cumhuriyeti'yle sorunları varken büyük bir kısmının yükselen Fars milliyetçiliğinin ve videolarda sıklıkla değindiğim İran zeminci perspektifin uyguladığı asimilasyon politikaları ve hakaretlerle sorunu var. Bu bambaşka bir konu ama Pezeşkian'ın sözlerini anlamak için bu parantezi açmak gerekiyordu. Pezeşkian Türklük kimliğini vurguluyor. Ben Türk'üm. Benim atam, anam, dayım, halam hamısı mesela Azerbaycan'dan. Doğru.
Ama buradaki tepkisi Fars milliyetçilerin siz Türk değilsiniz, İran'ı bir kavim olan Azerisiniz, Türkçe konuşan İran'ı bir kavimsiniz vurgusuna. O da diyor ki ben Türk'üm, beni Allah Türk yaratmış, kimse de Türklüğümü benden alamaz. Çünkü İran Türkleri defalarca kez ulusal basından tutun da yerel düzeye kadar aşağılamalara maruz kalıyorlar. Hatta aşağılayıcı fıkralara konu oluyorlar. Haliyle bu durum İran Türklerin ciddi anlamda tepkisine sebep oluyor. Pezeşkian'ın tepkisi de buna. Nihayetinde hepimiz Müslümanız diyor ve İslam Cumhuriyeti'nin vahdet söylemi üzerinden pozisyon alıyor. Pezeşkian'ın rakipleri onu pantürkizmle suçluyor ve bu şekilde ona bölücü damgası yapıştırmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bu konu bambaşka bir videonun konusu ve kanalı takip eder, bildirimler açarsanız İran Türkleri hakkındaki bu video yayınlandığında haberdar olabilirsiniz. Önceki denemelerin ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesut Pezeşkian tekrar aday oldu ve bu kez adaylığı onaylandı. İbrahim Reisi döneminde muhafazakar cenahı yapılan yatırımlar düşünüldüğünde Pezeşkian adaylığının onaylanması birçokları için şaşırtıcıydı. Seçim kampanyasında özellikle ekonomik kalkınma, işsizliğin azaltılması, yolsuzlukla mücadele ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konularına odaklanıldı. Kampanyasında İran'ın sosyal ve ekonomik sorunlarına çözümler öneren Pezeşkian, geniş halk kitlerinin desteğini aldı. Seçim kampanyası sırasında Pezeşkian'ın vaatleri arasında internet sansürünün kaldırılması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gibi reformist politikalar yer aldı. Ayrıca İran'ın uluslararası ilişkilerde daha yapıcı ve işbirlikçi bir rol oynaması gerektiğini savundu. Bu kapsamda Batı ile ilişkilerin düzeltilmesi ve ekonomik ambargoların kaldırılması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Bol bol Nehcül Belaga'dan ve Kur'an'dan da alıntılar yaptı. Reformist basın var gücüyle arkasında durdu ve seçim sonuçlarına göre Pezeşkian oyların %42.3'ünü alarak önde gelen adaylardan biri oldu. Ancak hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Pezeşkian ikinci turda da benzer politikalarını savunarak seçmenlerden destek istedi. Kampanyası boyunca halkın geniş kesiminin desteğini almayı başardı ve reformist hareketin önemli bir temsilcisi olarak seçim yarışına yer aldı ve başardı. Pezeşkian'ın rakibi Said Celili oldukça aşırı muhafazakar bir isim ve kazansaydı İbrahim Reisi'nin politikalarını hatta çok daha muhafazakar halini sürdüreceğini söyleyebilirim. Seçim süreci boyunca Celili ve beraberindekiler Ahmadinejad dönemiyle özdeşleştirildi ki Ahmadinejad döneminde İran oldukça muhafazakar bir çizgi oturmuştur. Celili nükleer müzakereci olduğu dönemde de Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği görevinde de oldukça sert ve katı bir tutum sergiledi. Bu dönemdeki katı tutumunu da katıldığı seçimlerde hep öne çıkardı. Ayrıca Donald Trump'ın da iktidara gelmesi halinde ilginç bir denklem ortaya çıkabilirdi. Son olarak İran'da geçti irşat yani ahlak polisinin uygulamalarını ve beraberinde hicap konusunu tekrar gündemin üst sıralarına görmemiz olası olurdu. İran'da dış politika yaklaşımları genelde sadece hükümetin inisiyatifinde olmuyor. Bazı ufak değişiklikler ve atılımlar görülse de keskin dönüşlere sistem müsaade etmiyor. Dolayısıyla Pezeşkian döneminde de İran müesses nizamı yürüttüğü dış politikayı büyük ölçüde sürdürecektir. Mesut Pezeşkian'ın söylemlerine bakıldığında ise dış politika görüşleri genellikle reformist ve işbirlikçi bir çerçevede şekillendiği görülüyor. Pezeşkian, İran'ın uluslararası ilişkilerde daha yapıcı ve diplomatik bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor. Aynı şekilde Pezeşkian, İran ekonomisinin gelişmesi için uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekiyor. Ancak mevcut konjonktüre bunu nasıl başarabilir? Orası biraz şüpheli. Türkiye'de Pezeşkian'a karşı bir sempati olduğu ortada. Bu sempati Pezeşkian'ın rakipleri tarafından Pezeşkian'a karşı silah olarak kullanılıyor. Bu dedikoduların ve saldırıların önünü almak adına Pezeşkian, Türkiye'ye yönelik görece çekingen davranışlarda bulunabilir. Ancak mizacına, söylemlerine ve izlediği siyasete bakıldığında Pezeşkian'ın yapıcı bir siyaset izlemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ne var ki az önce de belirttiğim üzere sistemi çizdiği sınırların ötesine geçmesi de mümkün değil. Bu sorun Ruhani döneminde de sıklıkla yaşandı ve Hasan Ruhani'nin veya Cevat Zarif'in söylediği bir söz İran içinden başka kanallardan yalanlandı ve tersinin söylendiği de çok oldu. İbrahim Reis ile çalışmanın en avantajlı tarafı da buydu. Çünkü Reisi sistemin söylediği herhangi bir şeyden bağımsız bir şey söyleyen biri olmadığından onun sözü müesses nizamın sözü durumundaydı. Bugünden kesin yargılarda bulunmak zor. Pezeşkian oluşturacağı kabine ve hükümetindeki ilk 100 gün bize gelecek yılların seyri hakkında fikir verecektir. Mesut Pezeşkian bir aksilik olmazsa İran'ın sonraki 4 senesinde iktidarda olacak. Bizler de 10 soruda Pezeşkian'ı ve siyasi hayatını sizler için derledik. Bu ve benzeri içeriklerden haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve bildirimler açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İran yeni cumhurbaşkanını seçti. Mesut Pezeşkian. İtiraf etmek gerekirse ben de dahil yerli, yabancı, İran çalışan birçok isim sürecin en başından beri Muhammed Bagir Kalibaf'ın seçimleri rahatlıkla alacağını bekliyordu.